Kurtulmuşum Davut! Kurtulmuşum! He Bedranam, kurtulmuş. Sonun geldi pis serseri! İstesen de götüremeyeceksin beni artık! Ah Perihan, ablacığım! Demek oluyor ha? Oluyor ya! Nasıl heyecanlanıyorum bir bilsen! 5 yaşında tiyatro sahnesine çıkan, 13 yaşında evlenip 6 ay sonra boşanan ve 16 yaşında Altın Portakal kazanan bir oyuncu. İbrahim Tatlıses'le yaşadığı ayrılık sonrası işleri baltalanan ve aç kalma korkusu yaşayan, sürekli dayak yiyip mahkemelik olan, aldatıldığını öğrenince düşük tehlikesi geçiren ve erkeklik sadece yatakta olmaz diyerek erkeklere posta koyan bir oyuncu. Hep göz önünde bulunan ama hayatına dair çok az şey bildiğimiz Perihan Savaş'ın hayat hikayesi sizlerle. Gerçek adı Şerife Perihan Savaş olan oyuncumuz 14 Haziran 1957'de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelir. Tutucu ve gelenekçi bir ailede yetişir. Öyle ki annesi Fahrünisa Hanım, Perihan 18 yaşına gelene kadar kaşlarındaki ve bacaklarındaki tüyleri almasına dahi izin vermez. Annem kendince doğru yaptığını zannediyordu. Sonuçta oldukça gelenekçi bir yapıdan geldiği için öğrendiğini bana uyguluyordu der daha sonraları. Henüz 5 yaşında tiyatroyla tanışmasıysa Suna Pekuysal sayesinde olacaktı. Annesine göre daha ılımlı bir yapıya sahip olan babasının izniyle şehir tiyatrolarında çocuk oyunlarında sahneye çıkmaya başlar. Ama annesinin gölgesi onun peşini hiç bırakmaz. Tam da bu yüzden henüz 13 yaşındayken 22 yaşında olan Nedim adlı bir askeri okul öğrencisiyle ilk evliliğini yapar. Perihan bu evliliği annesinin baskısından kurtulmak, daha özgür olmak ve Almanya'ya gidip sinema eğitimi almak için yapar. Nedim askeri okuldan çıkmak istiyordu. Bunun şartı da askeri okuldayken evlenmesiydi. Doktor olan Nedim yurt dışında doktora yapacaktı. Bu iki genç evlilik için birbirlerini kurtuluş olarak görüyordu. Ne var ki evlendikten sonra Nedim'in fikri değişecek ve Perihan'ın tiyatroyu bırakmasını isteyecekti. Perihan bunu kabul etmeyince 6 ay boyunca ayrı evlerde kaldıktan sonra boşanma gerçekleşir. Perihan'ın babası benim kızım evlendiğinden beri ayrı evlerde yaşadı. Bir gün kısmeti çıkarsa, evlenmek isterse evlendi boşandı gözükecek deyince Perihan Savaş kendini adli tıpta bulur ve bekaret raporu alınır. Perihan Savaş bu durumu sonraki yıllarda şöyle özetler. 13 yaşında küçük bir çocuksun. Evlilikte yaşadığım hayal kırıklığı yetmezmiş gibi bir de kendimi adli tıpta bekaret raporu alırken buldum. Sadece 6 ay süren bu evlilik ruhumda unutulmaz yaralar açtı diyerek yaşadığı travmalarla dolu süreci anlatır. Eğitim hayatını da tiyatro ve sinema yapmak için ortaokulda bırakır. 1971 yılında Fikret Hakan'ın başrolde olduğu Şehzade Sinbad Kaf Dağı'nda filmiyle sinema hayatına başlayan güzel oyuncu bu filmde Fikret Hakan'ın küçük kardeşine hayat verir. Filmin kötü adamı ise Erol Taş'tı. Erol Taş'la olan anısını şöyle anlatır. Erol Taş'la sahnem var dediler. Çok korksam da gittim. Rol icabı beni esir pazarından alacak ve bağlayacaktı. Bağlama sahnesi geldiğinde kendimi korkudan odaya kilitledim. Daha sonra Erol abi korkma kızım, ben o kadar da kötü biri değilim deyip bana çikolata verip ikna etti. Perihan Savaş ilk sinema deneyimini hatırladıkça hep gülerim diye de ekler. 1972'de ilk kez başrolde oynadığı Korkusuz Beşler adlı filmde Yıldırım Gencer, Tunç Oral ve Sami Tunç gibi oyuncularla oynadıktan sonra bir Yeşilçam klasiği olan Malkoçoğlu serisinin son filmi olan Malkoçoğlu Kurt Bey filminde Serdar Gökhan'la yine başrolde oynar ve kendini daha geniş kitlelere duyurmuş olur. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi jönlerle oynamaya başlar daha sonraları ve 1974 yılında kendisine ilk ödülünü getiren Bedrana filminde oynar. Bu rolü aslında beklemiyordu. Gazetede çıkan haberlere göre Türkan Şoray oynayacaktı bu rolü. Ancak yönetmen Süreyya Duru rolü Perihan Savaş'a verince senaryoyu kaptığı gibi Beyoğlu'ndan Fatih'e kadar yürüyerek gittiğini anlatır. Ah, felek bulamaz şimdi bizi. Korkmayasın Bedranam. Bu işi bitmiş bile sen. Korkmuşam Davut! Kurbanın olan beter korkmuşam! 1974 Antalya Altın Portakal en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olur bu filmle. 1979 yılında İbrahim Tatlıses'le tanışır ve ikili arasında yıllarca konuşulacak, dillerden düşmeyecek büyük bir aşk başlar. Evlilikle sonuçlanmayan bu ilişkide şiddet olunca olayın rengi değişir ve aşk biter.
Perihan Savaş her dayak yediğinde soluğu mahkemede alıyor, sonra tekrar şikayetini geri çekiyordu. Sonra tekrar dayak yiyordu. Bu dayak olayları gazetelere yansıyınca İbrahim Tatlıses kadın dediğin dövülür diyerek tepkileri üzerine toplamış, başka bir röportajda Perihan'ı öldürebilirim demiştir. Tüm bu çalkantılı ilişkiler yaşanırken Perihan Savaş kızına hamile kalır. Tam her şeyin düzelebileceğine inanmışken bu sefer de ihanet haberi bomba gibi düşer gündeme. Bunu kaldıramayan güzel oyuncu fenalaşarak hastaneye kaldırılır. 2 hafta düşük tehlikesiyle hastanede kalır. Daha sonra kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getiren Perihan Savaş'ın çilesi henüz bitmemişti. Çocuğuna evde bakan annesinin destek olduğu Perihan Savaş bir süre sonra çalışmak ister. Bu sefer de İbo'nun kanunlarına takılır. Benim kadınım film çeviremez, sahneye çıkamaz diyerek Perihan Savaş'ın çalışmasına izin vermez. İlerleyen yıllarda Perihan Savaş gazeteye "İbrahim benim işimi engelliyor, film çevireceğim şirketlere gözdağı veriyor. Piyasayı olumsuz etkileyerek beni eve hapsetmek istiyor" diye gazetelere demeç vererek sesini duyurmak istemiştir. Daha sonraki yıllarda Perihan Savaş, "İbrahim sadece beni değil, etrafındaki herkesi döverdi. Çok zor günlerdi. İlahi adalete güveniyorum" demiştir. Bu kötü zamanlarda nihayet şans yüzüne gülecek, Türkiye'nin en önemli kadın yönetmeni Bilge Olgaç, güzel sanatçıyı himayesine alacak ve ona Kaşık Düşmanı filminde Deli Elif karakteriyle başrol verecektir. Talihi tekrar yüzüne gülen Perihan Savaş daha sonraysa Sosyete Şaban, Keriz, Kırlangıç Fırtınası ve Karılar Koğuşu gibi önemli projelerde yer alarak Yeşilçam'ın en önemli kadın oyuncularından biri olduğunu kanıtlar. Sevimlere gidiyorum bir süre. Neden gidecekmişsin? Gitmek zorundayım. Ansızın oluverdi her şey. Hiçbir şey düşünemiyorum. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Serdar Gökhan, Kemal Sunal gibi Yeşilçam starlarının yanı sıra Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur gibi önemli ses sanatçılarının filmlerinde de sık sık yer alır. Yetişin! Kurtarın! Kurtarın beni! Anam beni burada doğururken acı çekmiş. Çok bağırmış. Ama duyan olmamış, boşuna yorulma. 1986 yılındaysa hayatının en büyük aşkı olan ve kendisine olan saygıyı kat be kat arttıran bir adamla tanışır. Aslında ortaokuldan arkadaşıdır o kişi ama Perihan Savaş onu hatırlamamaktadır. Perihan tiyatroya gidiyor diye tiyatroya başlayan bu isim Yılmaz Zafer'di. Yıllarca gizlice peşinden gitmişti Yılmaz Perihan'ın ama kader onları bir film setinde bir araya getirdi. Ve Yılmaz Zafer'in yıllar sonra bir araya gelmelerinde "Naber okul arkadaşım" sorusu ikili arasında sıcak bir ilişki başlatır. Yusuf Niş ve Erdoğan Engin'in yönetmenliğindeki bu filmde bir kadınla bir heykeltıraşın yasak aşk hikayesi konu edilmektedir. Film bittikten sonra da evlenir ikili. Aşkı, sevgiyi ve merhameti Yılmaz Zafer'le yaşar. Beni seviyor musun? Bir düşüneyim bakayım. Senin beni sevdiğin kadar. Ve mutluluklarına mutluluk katan oğulları Savaş dünyaya gelir. İkili için her şey iyi giderken Yılmaz Zafer'in işleri kötüye gider ve yaşadığı stresten ötürü kalp krizi geçirir. Yaşadığı bu olay sonrası beyin hücreleri zarar gören genç oyuncu artık 2 aylık oğlu gibi bakıma muhtaç hale gelir. Tedavisine evde devam edilen oyuncu başlangıçta iyileşip yol kat etse de zamanla kötüleşip yutkunamayacak hale gelir ve tedaviye tekrar hastanede devam edilir. Perihan Savaş hastanede eşinin velayetini almak isteyince doktorlar bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz derler. Eşiniz yatalak da olsa onu boşayamaz ve başkasıyla ölünceye kadar evlenemezsiniz derler. Perihan Savaş evet biliyorum ve kabul ediyorum cevabını verip eşinin velayetini alır. O dönemde çevresi tarafından psikolojik baskıyla karşılaştığını daha sonraki yıllarda dile getiren Perihan Savaş, eşinin bakım evine verilmesini söyleyenlere çok sinirlenip bunu kabul edemediğini dile getiriyor ve ekliyor. "O benim eşim. Hiçbir şey olmasa da varlığı bir köşede öylece durması yeterliydi." Ayrıca o her şeyin farkındaydı. Evini, çocuğunu, beni tanıyordu. Ona bu kötülüğü nasıl yapabilirdim der. Yılmaz Zafer ise bu hastalığa ancak 1,5 yıl dayanabilir ve 9 Kasım 1995 tarihinde hayata gözlerini yumar. Perihan Savaş ise ondan kalan en önemli emaneti oğluyla yoluna devam eder. 2002 yılında şehir tiyatrolarına geri dönüş yapar. Bunun yanı sıra Yaprak Dökümü, Leyla ile Mecnun, Osmanlı Derin Devlet ve son olarak da fenomen dizi Çukur gibi önemli projelerde yer alıp sanat hayatına devam etmektedir. Kıymetli oyuncumuzu daha nice projelerde görmek dileğiyle kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.
Sağlıkla kalın. Hiç ayrılmayacağız. Hep beraber olacağız gene. Yo, olmaz öyle şey. Oğlan kısmı babasının yanına yarar. Başka bir kız için beni yalnız bıraktın. Ne yapabilirdim? Fakülteden arkadaşımdı. Sana tanıştırmak için getirdim. Bir de baktım yerinde yerler esiyor. Olsun.